2026 yılındayız. Her köşeden yeni bir MMO fırlıyor. Peki 10 küsur yıllık koca çınar, Black Desert, hala zamanınıza ve emeğinize değer mi? Merhaba, ben Nebula. 2020'den beri bu dünyanın tozunu yutan bir endgame oyuncusu olarak bugün size her şeyi olduğu gibi anlatacağım. Hadi gelin bakalım. Öncelikle bu oyuna başlamadan önce beklentilerimizi netleştirelim. Black Desert Online'dan ne beklerseniz pişman olmazsınız, hüsrana uğramazsınız ve bu oyuna devam edersiniz. Öncelikle şunu belirteyim. Black Desert Online o alışık olduğunuz hantal MMORPG'lerden değil. Eğer 1 2 3 4'e basarım, karakterim vurur diyorsan yanlış yerdesin. Bu bir aksiyon MMORPG. Kombolar, animasyon iptalleri, parmak izi, APM, başta ben ne yapıyorum diyebilirsin. Ama o dövüş sistemine bir kez alıştığın zaman diğer MMO'ların dövüşleri size sıra tabanlı strateji oyunu gibi gelmeye başlayacak. Korkmayın. Bir iki hafta içerisinde adapte olursunuz. Oyuna başlarken bu aklınızda olsun. Ama diğer MMORPG'lerden gelen oyuncuların en büyük problemlerinden biri bu koca dünyada gerçekten bu kadar yalnızlık niye? Evet, Black Desert Online'ın en tuhaf tarafına geldik. Bu devasa dünyada aslında çok yalnızsınız. Spotların hemen hemen hepsi tek kişilik. Arkadaşımla yan yana durup yaratık keseyim mantığı burada pek işlemiyor. Hatta faydadan çok verimizi düşürerek size zararı uğratabilir. Grup içeriği yok mu? Asgari düzeyde. Mesela kesinlikle tavsiyemdir bu arada. Oyuna başladığınız zaman bir klana girin. Her klanın haftalık olarak 5 adet boss kesme hakkı vardır. Bu bossları keserek haftada bir kere yaptığınız bu etkinlikten kayda değer bir miktar para kazanabilirsiniz. Ama söylediklerim yanlış anlaşılmasın. Black Desert Online'ın bu kadar solo content barındırması bir dezavantaj değil. Beklentilerle alakalı. MMO dünyasında genel beklenti şu şekildedir. Eğer bir community'nin parçası değilsen bu dünyada bir hiçsin. Black Desert'ta böyle bir şey yok. Tamamen yalnız başınıza bu dünyada bir bireysiniz. Kimseye ihtiyacınız yok. Sadece gidin, grind yapın, life yapın. Bir şekilde bir gelir elde edin ve ciğerinize odaklanın. Yani işin güzel kısmı, raid toplanmadı bugün ilerleyemiyorum derdiniz yok. Kendi hızınızda, kendi ritminizde ilerliyorsunuz. Sosyallik kısmına gelince Discord'da dönen muhabbetlerle bir şekilde yani BDO usulü hallediyorsunuz diyelim. Yani yalnız bir kurtsanız bu konuda Black Desert'a artı bir puan ekleyebiliriz. Single player MMORPG muhabbetini noktalayacak olursak gelelim eski toprak MMO'cuların en çok şaşıracağı yere. Black Desert'ta serbest takas diye bir kavram yok. Yani el altından eşya satışı, gold bar, endgame bir eşyayı parası neyse verelim kardeşim ver bana ticaretten yok. Kimseye itham veremezsiniz. Kimseden itham alamazsınız. Ticaret arayüzü sadece sembolik bir roleplay aracı olarak var. Yani oyunda çok nadir bazı eşyaları verebilirsiniz. Mesela oyunda 5 kuruş etmeyen bir bira var. Eskiden bununla ne işi yapılırdı? Mesela biri gelip sizi spotta darlamaya geliyordu böyle. Nani 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 spot asayiş falan diye chatten bir şeyler basardı. Sen adama ticaret atardın, bir tane bira verirdin ve adam seni rahat bırakırdı. Tamamen roleplay aracı. Haraç kesiyormuş gibi yapardı. Yani oyun içerisinde işlevsel hiçbir eşyayı bir arkadaşına ya da oyunda herhangi bir oyuncuya veremezsin. Her şeyi kendi tırnaklarınızla kazıyıp merkez pazardan almalısınız. İllegal ticaretin önünü kesen ama yardımlaşmayı da baltalayan bir sistem. Ya işin sonunda şöyle bir noktaya varıyorsunuz ama oyundaki bütün eşyaları, bütün çarlar kendileri kasmış durumda. Yani çarı doğrudan para verip ID şifre olarak satın almadıysanız bir hesabı oyun içerisinde hiçbir eşyanın takası mümkün değil. Bu arada yeri gelmişken altını çizmek istiyorum. Black Desert Online'da hesap alışverişi kesinlikle yasak. Ve gelelim o meşhur konuya. Black Desert Online Pay to Win mi? BDO'da parayı veren düdüğü çalar mı? Şöyle özetleyeyim. Gelişimin anahtarı Kron taşı. Bunu oyun içinde gümüşte alabilirsiniz. Neden Kron taşı başarının anahtarı dediğimi biraz açıklayayım. Normal şartlar altında herhangi bir eşyayı upgrade dediğiniz zaman başarısız olduğunuzda o eşyanın derecesi düşer. Kron taşı bu noktada devreye giriyor. Eğer denemelerinizi Kron taşı ile beraber yaparsanız başarısız olduğunuz durumlarda eşyanızın artısı korunur. Bir nevi sigortadır. Bu Kron taşının normalde adetini demirciden 3M'e alabilirsiniz. 3M dediğim meblağda
10-20 yaratık kestiğinizde elde edebileceğiniz bir tutar. Çok bir dert değil. Ama her deneme için sizden talep edilen miktar 2500 ila 5000 arasında olduğu için ve bunu sürekli olarak ard arda denemek için katlana katlana artacağı için bu meblağ gittikçe büyüyor. Yani işin sonunda sizin milyonlarca kron taşına ve bu kron taşını almak için binlerce saat grind'e ihtiyacınız var. Çünkü dürüst olalım. Kron taşı olmadan artı denemesi yapılmıyor. İşte pay to win konusu burada önümüze çıkıyor. İsterseniz oyun içerisinde grind atmadan, demirciyle herhangi bir münasebete girmeden, İnci Market açıp oyunun pay to win kutularını alıp, bu arada pay to win kutularının da içerisinde kaç adet kron atacağı şans faktörüdür. Nakit paranızı kron taşına çevirebilirsiniz. Karlı değil, kesinlikle karlı değil ama cüzdanınız dolgunsa ve oyuna vereceğiniz binlerce dolarınız varsa bu şekilde itemlerinizi upgradeleme şansı alabilirsiniz. Şansı diyorum çünkü kron taşını alıp sadece item deneyebilirsiniz. İtemin geçeceğinin garantisi yok. Oyuna yakın zamanda agri sözü denen bir muhabbet geldi. Belli bir sayıda başarısız deneme yaparsanız iteminiz garanti olarak bir sonraki seviyeye geçiyor. Ama bu sizi heveslendirmesin. Bahsettiğim limitler 330'lar, 180'ler. Hani öyle denedim 10-20 kere başarısız oldu, artı geçti yok. Yüzlerce kere başarısız deneme yapmanız gerekiyor. Bunun haricinde sizi oyunda ileri seviyeye atacak, diğer oyunculardan ayıran hiçbir şeyi İnci Market'ten nakit parayla alamazsınız. Yani parayı veren bir oyuncunun parayı vermeyen oyuncuya göre tek avantajı zaman. Yani alıştığınız gibi Metin 2'de ya da Night Online'da olduğu gibi parayı verip oyun içerisinde size stat veya PvE'de sizi öne geçirecek bir şey alamazsınız. Mikro şekilde pay to win denmeyecek olarak Life'da size stat verecek şeyler ufak tefek var ama nasıl diyeyim? Yani 70 liraya bir tane kostüm alıyorsunuz. Size çiftçilik bonusu %15 veriyor ve bu eşya kalıcı oluyor. Bir kere alıyorsun. Bir süreklilik arz eden bir durum yok. Eğer bu tür kontentlerden keyif alıyorsanız bir kereye mahsus oyuna birkaç yüz lira yatırabilirsiniz. Onun haricinde PvP'de ya da PvE'de sizi ön plana geçirecek ya da size stat verecek herhangi bir şeyi İnci Market'ten alamazsınız. Nakit sadece şans denemek için kullanabileceğiniz bir araç. Bunun haricinde kalan şeyler için Gear'ınızı hiçbir şekilde nakitle etki edemiyorsunuz. Ama paranızla yapabileceğiniz ufak tefek şeyler yine de var ama bu sayacaklarımın hepsi kalıcı. Mesela karakterinizin bir ağırlığı var. Üzerinizde taşıyabileceğiniz şeyler ki başlangıçta da çok az değildir bu arada. Bunu arttırabilirsiniz. Bu kalıcıdır. Karakterinize özeldir. Karakterinizin ağırlık limitini arttırabilirsiniz. Deponuza siz deponuzdan uzaktayken eşya göndermenizi veya eşya üzerinizi çekmenizi sağlayacak yardımcılardan alabilirsiniz. Onun haricinde mesela her oyuna başlayanın alması gereken bir kamp aleti var ki bunu ilerleyen videolarda oyuna yeni başlayanlar için de içerik üreteceğim. Oralarda daha detaylı değineceğim. Cüzi miktarlarda şeyler var ama bunları bir kere alıyorsunuz ve karakterinizde kalıyor. Hatta kamp falan ailenize bağlı yani sadece karakterinizde de değil. Aynı şekilde ortak ailenin de kullanabileceği tek seferlik içerikler mevcut. Evet, belki sizi şaşırtacak ama oyunun pay to win content'i bu kadardı. Gerçekten oyunda nakit parayla yapabileceğiniz tek şey bir şekilde kron taşı alabilmek. Veya oynanışınızı biraz rahatlatabilmek. Nakit parayla yapabileceğiniz başka hiçbir şey yok. Pay to win konusunda belki gerçekten tatmin olmadınız, hani bu kadar mı dediniz ama ciddiydi bu kadar. İçinizi tam soğutmadan başka bir konuya geçeceğim. Ama gerçekten pay to win konusunda anlatılacak daha başka bir şey yok. O yüzden sıradaki konuya geçiyorum ve Black Desert'ın gerçekten en çok parladığı o noktaya geliyorum. Life skill. Yani derseniz ki ben etliye sütlüye karışmam. Elimde kılıç alıp yaratık keseceğimi. Velia kıyılarında oltamı sallarım, gün batımını izlerim. İşte o zaman BDO sizin için dünyanın en detaylı yaşam simülasyonuna dönüşüyor.
Kendi işçilerinizi kiralayıp devasa bir lojistik ağ kurabilir. Kimya masasında en pahalı iksirleri üretebilirsin. Bilgisayar başında olmadığınızda bile karakteriniz sizin için çalışmaya devam eder. Böyle anlattığımda life skill'i tamamen AFK olarak düşünmeyin. Life skill tamamen bir ekosistem. Yeri geldiği zaman AFK işçilerinizle malzeme toplayacağınız, yeri geldiği zaman yarı AFK bir şekilde arada bir kontrol etmeniz gereken bir durumda karakterinizi işlemeye bırakacağınız, yeri geldiği zaman tamamen aktif bir şekilde üretim yapacağınız apayrı bir ekosistem. Ve diğer oyunların haricinde Black Desert'ta life skill gerçekten oyunun merkez konumunda. Life skill'ciler olmazsa spot'a giden adam ya da PvP yapacak adam istediği content'i verimli şekilde yapamaz. Çünkü damage çıkardığın statların önemli bir kısmını potlardan elde ediyorsun ve bu potları sadece life skill'cilerin ürettiği kadarını alabiliyorsun. Yani bu noktada life skill'cilerden de ricam ahengin fiyatını biraz düşürün. 34 M'i buldu. Biz de insanız. Yani tamamen life'çılara bağımlıyız. Life'çı lobisi. Duy sesimi. Ha, bu arada pot demişken konuyu açıyor. Life'çıların yaptığı potlar size stat veren ve sadece merkez pazardan alabileceğiniz potlar. Bunun haricinde standart her MMORPG'de olan can ve mana potlarını oyunda Legendary seviye bir eşya olarak, hazine eşyası olarak geçiyor. Can potu ve mana potu var. Bunlar oyun içerisinde isterseniz hani bir süre ayırıp kendiniz de yapabilirsiniz. Ya da merkez pazardan ya başlangıçta biraz fazla gelebilecek olan bir tutarı satın da alabilirsiniz. Oyunda pot sınırsız. Bir tane can, bir tane mana potunuz sabit oluyor. Perinize de gerekli özelliği getirebilirsiniz. O ayrı bir videonun konusu olacak bu arada. Video evrim ağacına döndü ama. Tamamen iki tane potla oyun sonuna kadar komple pot ihtiyacınızı giderebiliyorsunuz. Yani sürekli pot alma derdiniz Black Desert'ta yok ki inanılmaz bir rahatlık. Yani gerçekten yani diğer oyunlar neden bu konuyu bu kadar kasıyor diye sorgulatıyor insana. Ki Night Online'ı bilirsin, adamlar nakit parayla pot falan satıyor. Bu oyunda bir kere alıyorsun can potunu ve mana potunu ayrı ayrı ve perinize bastırıyorsunuz. Yani pot botunuz var, sınırsız potunuz var. İnsan daha ne ister gibi. Parantezi nerede açtım hatırlamıyorum ama parantez kapa. Bunun haricinde life skill yapmak istiyorsanız oyunun size başlangıçta vermiş olduğu bir miktar bir para var. Bununla bile life skill'e giriş seviyesinde gayet güzel bir setup dizebilir. Endgame bir adamın %40-50 performansıyla life skill yapabilirsiniz. Evet, oyuna yeni başlayacak bir insanın bilmesi gerektiği kadarını Life'a da değindik. Daha fazla merak eden insanlar için Life ile ilgili inanılmaz güzel içerikler üreten içerik üreticilerimiz var. Ee, Black Desert Life Skill olarak YouTube'da arattığınız zaman de bir derya içeriğe ulaşacaksınızdır. Onun dışında hepimizin merak ettiği konulardan biri Black Desert'ta PvP. Ben oyuna yeni başlayacağım. Oyun çıkalı 10 sene olmuş. Abi Atalan Üsküdar'a geçmedi mi? Ben bu adamı nasıl keseceğim? Spoiler vereyim, geçmedi. Black Desert yönetimi yeni başlayan oyuncuların yani ekosisteme daha çabuk bir şekilde dahil olabilmesi için PvP sistemini seviyelere ayırdı. Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4 olarak. Biraz PvP sistemine ufaktan bir değineyim. O tier'ları daha rahat anlarız. Şimdi Black Desert'ta hafta içi her gün akşam saat 9'da not savaşları olur. Bu not savaşı dediğim sistem haritada böyle etkileşim kurduğunuz bazı bölgeler için klanlar birbiriyle savaşır. Bu notlar seviyelere ayrılmıştır. Tier 1'de normal oyuna yeni başlayan bir oyuncunun bile clear'ı o noda giren endgame adamla eşit olur. Herkes birbirine eşit derecede vurabilir. Birkaç yüzdelik hasarı arttıran spesifik taşlar falan minimal derecede etki eder ama bunları zaten oyun sonu olmakla bir ilgisi yoktur. Bunları ortalama oyuna 2 haftalık bir oyuncu bile cebinden parayı çıkartıp verip alabilir. Çok cüzi miktarlarda şeyler bunlar. Tier 1 not savaşına girip oyuna 2 haftalık başlamış bir oyuncu olsanız dahi PvP'nin tadına varabilirsiniz. Gear'ınızın Tier 1 notlarda etkisi yoktur. Tier 2'ne biraz daha yükselir. Böyle böyle.
En sonunda capsiz tamamen kendi cihırımla savaşabileceğim noktalara kadar orada da endgame adamların borusu öter. Bu şekilde oyunun her aşamasında PvP'den keyif alabileceğiniz bir noktası var. Bu konuda hani olaya güzel bir şekilde yaklaşmışlar. Cumartesi günleri Siege Savaşı olur. Eğer mevcut klanınız o notlardan birini başarıyla aldıysa o bölgedeki bir kaleye cumartesi günü olan savaşa dahil olabilir. O da sizin aldığınız notun tier'ıyla paralel. Orada da o cap'ler geçerlidir. PvP yapmak istiyorsanız oyuna korkmadan başlayabilirsiniz. Yani 20 sene olsa bile 20 senelik oyuncu bile yani BDO çıkmadan 10 sene önce başlamış olan bir oyuncuyla bile cihranız o noktada eşit. Yani kafanızda bir soru işareti, içinizde bir korku olmasın. Bunun dışında senede 1-2 kere gelen Solar Arenası var. Orada da cihirler tamamen eşittir. 3 vs 3'lük takımlar halinde savaşırsınız. Şu an off sezondayız. Bir ay içerisinde geleceğine dair söylentiler var. Tamam da abi hani benim cihirımla yapabileceğim hiçbir şey var mı dersen PvP'de. Evet. Open World PvP ki ne kadar olmasa da kendi cihirınızla yapabileceğiniz PvP contentler de var. Hani açık dünyada Arşa ve Arşa Anonymous sunucularında özgürce PK'nızı açıp millete salça olabilirsiniz. Bu arada oyuna yeni başlayacaksanız aklınızda olsun. Oyunda Arşa ve Arşa Anonymous adında 2 tane sunucumuz var. Bunların içerisinde Open World PK açık. Yani birine PvP'nizi açıp saldırırsanız bunun herhangi bir cezai yaptırımı yok. Bu noktada siz grind atmak için Arşa veya Arşa Anonymous'a geçerseniz biri sizi gelip kesebilir. Herhangi bir cezai yaptırım olmadan. O yüzden o sunuculara tıklarken bunu göz önüne alarak yapın. Sonra beni niye kestiler olup da oyuna sinirlenmeyin. Oyunun temel dinamiklerinden. Hani neden ben gideyim orada grind atayım o zaman? Arşa sunucularının %50 ekstradan drop buff'ı var o sunucularda. Hani mevcutta döndüğünüz bir spottan %50 daha fazla drop alıyorsunuz. Ama inanın bana o %50 drop o çekeceğiniz çileye değmez. Gidin normal sunucularda düzgün bir şekilde grind'ınızı atın. Oyunun başlangıç seviyelerinde Arşa'ya gitmenizi kesinlikle önermiyorum. Çünkü oyunu bitirmiş 7 milyar 500 CS bir adam gelip oyuna yeni başlamış bir adamın kesip bundan keyif alabiliyor. Evet hala anlayan veremiyorum ama böyle bir zevk var. Hatta bunu yapanlardan birkaç tanesi de oyun içerisinde arkadaşımdır. Kendilerini chatte belli ederler zaten. Fazla söze gerek yok. Birader salın lan yeni başlayan oyuncuları. Gariplerim oyunu daha başlamadan bitiriyor sizin yüzünüzden. Bonus konu bu arada. Atalan Üsküdar'ı geçmiştir derken aklıma geldi. 10 sene sonra oyuna başladım. Abi benim sizin cihazınıza gelmem ne kadar sürecek? Çok değil en fazla bir sene. Oyun açıldığı andan beri endgame oyuncuyla yeni başlayan oyuncu arasında bir denge tutturmaya çalışıyor. Bir makas aralığı var. Endgame cihazı arttırırsa başlangıç aşamasını da yükseltiyor. Örnek vermek gerekirse oyuna başladığınızda sezon sunucusunda sezon çarıyla başlıyorsunuz ve üzerinize sezondan aldığınız tuval ekipmanlarıyla başlıyorsunuz. Gerçi artık bütün çarlar alabiliyor ama demirciden tuval ekipmanı alabiliyorsunuz. Eskiden sadece sezon çarları alabiliyordu. Bu ekipmanları fulllediğinizde zaten mid game'e yakın bir seviyede oluyorsunuz. Sezon çarıyla yapabileceğiniz bir iki görevle bir tane silahınızı ve bir tane zırhınızı aşırtma yaparak endgame'de alınabilecek bir iki eşyaya dönüştürüyorsunuz. Bu sizi mid game'e oturtuyor zaten. Ondan sonra oyunun başlangıç seviyesinde Olivia Akademisi veya yandan size destekleyen, bunlar şu an karışık geliyor olabilir ama oyuna başladığınız zaman oturacak. Şu an böyle dümenden dinleyin. Olivia Akademisi veya başlangıçta alacağınız birkaç ücretsiz içerikle oynanışta size Y'den falan verecek. Y'ye basınca bir ödül arayüzü açılıyor mesela Yozgat'ın Y'sine. Oradan ücretsiz bir şekilde birkaç eşya verecek size. Bunlar size orta oyunun da orta seviyesine çıkartıyor. Ve bir anda endgame'e şansınız yaver giderse 6 aylık, yani şansınız da çok da tutmazsa 1 senelik, 1,5 senelik bir mesafede oluyorsunuz. Mesela 1,5 sene sonra, 2 sene sonra oyuna başlayın. O zaman endgame daha da uçmuş olacak ama başlangıç noktası yine aynı olacak. Bu sefer size başlangıçta daha fazla şey verecek.
oyun. Black Desert'ın zaten prensibi bu. Ya birçok MMO'da bu var. Mesela Knight Online'da sadece görev silahları size orta oyuna getirebilir. Metin 2'de başlangıç silahları. Ya da Blade and Soul'da gidip NPC'den mid game silahları alabiliyorsunuz. MMORPG'lerde normal bir şey. Yani 10 sene de geçse aradan sizin endgame olan mesafeniz aynı kalacak. Yani kafanıza takmayın. Oyuna başladığınız noktada başlayın, zaten orta oyuncu olarak biraz oynadıktan sonra devam etmiş olacaksınız. Video biraz karışık oldu. Konuştukça çünkü konuyu açıyor gibi oldu benim için de. Bu videoları bundan sonra bu şekilde podcast havasında yapmayı düşünüyorum. Aklınıza gelen soruları aşağıda yorumlar kısmına yazın. Bir sonraki videolarda sizin yorumlarınız üzerinden bu podcast'i sürdürüp sorularınıza cevap vermeyi düşünüyorum. Yani bu şekilde konseptimiz başlasın. Onun haricinde farklı konularda da yeni başlayanlara rehber, oynadığım karakter hakkında internette çok fazla bir doküman bulamazsınız. Hani bununla ilgili de bir iki rehber içerik çekmeyi düşünüyorum. Ama en çok hoşuma giden içerik muhtemelen bu podcastler olacak. Bunu da devam ettirmek için hani kendi hazırladığım soruların yanında ya da konuların yanında sizin sorularınızı da cevaplamayı çok isterim. Şu ana kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizin için faydalı bilgiler vermişimdir. Görüşmek üzere.